Herkese merhaba. Bu videoda sizlere ACS 350 sürücü ve S7200 PLC'nin Profinet IO üzerinden haberleştirilmesi hakkında bilgi vereceğim. Uygulamayı yaparken ACS 350 sürücü, e, Field Bus adaptör, Ethernet adaptör 11 yani fena 11, bir de 1214C DC bir PLC kullanılacak. Bu uygulamayı yaparken e, Profinet IO protokolünü kullanmamızdaki e, önceliklerden biri S7200 piyasasının Profinet destekli bir piyasa olması. Ayrıca Fieldbus Ethernet adaptörünün de bu protokolü desteklemesi bu yolu seçmemiz için bir tercih sebebi oluyor. E, Uygulamayı yaparken ilk olarak tabii ki de ACS 350 sürücünün genel motor verilerinin devreye alma parametrelerinin girilmesi gerekiyor. Bunlar nelerdi? Şöyle manuelimizden bakalım. Zaten burada yazıyor. Startup dataları yani başlangıç dataları. Burada işte kontrol modunu seçiyoruz. Nominal voltaj, akım, frekans, hız, nominal güç değerlerini giriyoruz. Motoru sürücüye tanıtmış oluyoruz burada. Bunları yaptıktan sonra Field Bus adaptörünün sürücü tarafındaki parametrelerin ayarlarının yapılması geliyor. Tabi burada IP adres işte konfigürasyon ayarlarının olduğu parametreler. Ne demiş? İşte ACS 355, 350, 355 aynı tip. 51 numaralı grupta bu parametrelerin bulunduğunu söylüyor. Yani bu 51 numaralı parametrede ne oluyor? Bu 5101 parametresi oluyor sürücü üzerindeki. İşte 5102 böyle böyle kaça kadar gidiyor? 33'e kadar gidiyor. Tabi bunların hepsi değiştirilebilir parametreler değil. Burada read only yazıyorsa sadece okuyabildiğiniz parametreler olduğunu söylüyor. Ee, Burada önemli olan bir parametre 27 numaralı parametre. Mesela Fieldbus için bir parametre ayarı yaptığınız zaman mesela okunacak veriler, okunacak parametreleri değiştirdiğiniz zaman işte kontrol word'ünü bu telegramlarda, Profinet.io'da kullandığımız telegramlarda işte status word'leri, kontrol word'leri değiştireceğiniz zaman, farklı alanlara atayacağınız zaman yani atadıktan sonra bu 27 numaralı parametreyi bir yapıp onaylamanız gerekiyor. Bu onaylamayı yaptıktan sonra haberleşme tam manasıyla yerine gelecektir. Bunun yanında e, Profinet IO haberleşmesinde şöyle bir tablo vardı. Şöyle göstereyim. Mesela PPO Type 4 telegramını kullandığımız zaman bu out kısımları bizim kontrol kısımlarımız. In kısımları da okuma kısımlarımız. Yani out'larda mesela ilk word PZD1 dediği ilk word alanı yani 2 byte'lık alan. İlk word'de kontrol word'ü olduğunu gösteriyor. İkinci word'de speed referans yani hız kontrolü yaptığımız alan. E, Input kısmına geldiğimizde de bu ikisi önemli. Bu diğerleri sabit hızlar. Bunlarla da alakalı uygulamalar yaparsanız ayarları buradan değiştirebiliyorsunuz. E, Input kısmında da status word'den işte sürücünün durumuyla alakalı bilgiler. Speed actual value'da o anki sürücüden okuduğumuz anlık hız değeri burada gözüküyor. İşte PZ3'te de güç değeri, DC bas gerilimi şeklinde. Tabi bunları biz elimizde manuel olarak değiştirebiliyoruz. Tek değiştiremediğimiz şu iki kısım. İlk iki kısmı elle değiştirsek bile onaylama yaptıktan sonra sistem tekrar bunları geri getiriyor. Yani bunların yerine gidip de işte akım ya da tork değerlerini yazamazsınız. Onları şu boş alanlara yazmanız gerekiyor. Bunun yanında sürücü için önerilen ayarlar bulunuyor. İşte 9802'den başlayıp 51 numaralı parametrelere geliyoruz. Buradan farklı işte sürücü profil, protokol profilini seçiyoruz.
İşte, IP adreslerini ayarlıyoruz. Okuyacağımız parametrenin ne olacağını seçiyoruz. Control word'ünün hangi word'de olduğunu seçiyoruz. İşte mesela ikinci word'de kontrolümüz işte torque mu olacak, hız mı olacak, torque referans mı olacak, speed referans mı olacak, bunu seçiyoruz. Bunların ayarlarını kendi uygulamamızı ihtiyaçlarına göre, kendi taleplerinize göre e, sürücü üzerinden değiştirebilirsiniz. Tüm burada gösterilen ayarları yaptıktan sonra tabi burada da mesela daha demin bahsettiğim parametre onayının yapıldığı ayarı bu ayarları yaptıktan sonra, yani şu data in, data out ayarlarını yaptıktan sonra biri alıp bir refresh atıp daha sonra bu tekrar sıfır olacaktır. Onu da endişe etmeyin. Sürücünün kendini bir toplaması, yani yenilemesi gerekiyor. Bunu şurada her parametre değişikliği yaptığınız zaman şu 54.01'den 55.04'e tabi bu daha da gidiyor. 0.4'te bitmiyor. Bu input output değişiklikler yaptığınız zaman refreshlemeniz gerekiyor. E, Mesela burada da işte control word'ü hangi değerleri göndermeniz gerektiği yazıyor. İşte 1150 gönderirseniz switch on, yani hazır duruma geliyor. 1151 değerini gönderirseniz de speed modda çalışmaya başlıyor. Yani direkt sizden işte hız referansı bekliyor konumuna geliyor. Yani bir hız bilgisi gönderdiğiniz zaman direkt motoru döndürecektir. Ee, tabii burada şundan da bahsedeyim. Mesela PPO Type 4, yani Speed Kontrol modunda referans değerimiz 16384 artı eksi şeklinde değişiyor. Yani 16384 bizim motora girdiğimiz, yani ref1 referans birim maksimum değerinin karşılığı olarak gözüküyor. Yani bu Word alanına 16384 gönderdiğiniz zaman maksimum hızı elde edeceksinizdir. Bunun yanında mesela speed ve torque kontrol modu da var. Yani torque kontrol modunda çalıştırmak isterseniz de buradaki parametreleri girin. Tabii burada şöyle bir şey söyleyeyim. Torque kontrol modunda torque referansı göndermek istiyorsanız şu data out 3'ü 3 yapmanız daha uygun olacaktır. Ve bunları değiştikten sonra tekrar 51-27'yi 1 yapın. Burada ekstra olarak torque modunda çalıştırmak için de 3199 değerini kontrol word'üne göndermeniz gerekiyor. Tabii bu kontrol word'ünü nasıl göndereceksiniz? İşte bunların adres ayarları nasıl yapılıyor? Onlardan da bir ufakça bahsedeceğim. Buradaki genel ayarlar bu şekilde. Şimdi TIA Portal tarafında, yani PLC programlama tarafında yapmanız gereken, yani bahsetmek istediğim işte şu bloğun, işte Fieldbus adaptör bloğunun TIA Portal'a nasıl eklendiği, projeye nasıl eklendiği, ön ayarlarının nasıl yapıldığı, bunları göstereceğim. E, Önce tabii bir sürücüyü enerjilendireyim. Çok ses yaptığı için videonun başında açmadım. Şimdi bir enerjilendireyim onu. Şu an sürücüyü aktif hale getirdim. Buradan TIA Portal'da işte PLC'mizi, HMI'yi, yani istiyorsanız SCADA sisteminde entegre edebilirsiniz. E, Orada online access kısmında, şu proje ağacının online access kısmında e, yani Ethernet kartınızı seçip burada Update Accessible Device deyip burada işte bağlı olan cihazlar, işte PLC, HMI'yi ve de sürücüyü görebiliyorsunuz.
Tabii Profinet bağlantıda önemli olan şeyler neler? Onlardan bahsedeyim. Burada bu cihazların altında sürücüyü seçtiğiniz zaman şurada General kısmında firmware versiyonu yazacak. Bu versiyona göre bir dosya indirmemiz gerekiyor. Şöyle ABB Fena 11 GS DML yazarsak burada Modbus TCP'yi seçip şurada Profinet GSDML file'a tıklıyoruz. Buna tıkladığımız zaman dosya iniyor. Şöyle dosyalar çakışmasın diye. Şunun içine atalım. Bu dosyayı çıkarıyorum zip dosyasından. Burada 3 tane dosya bulunmakta. XML dosyası bulunmakta. Burada Selection Guide'a tıklayıp firmware versiyonumuza göre hangi dosyayı seçmemiz gerektiği yazıyor. İşte 2.91 ve öncesi, 3.0 veya sonrası, 3.20 veya sonrası için işte hangi versiyonları seçmemiz gerektiği burada yazıyor. Benim kullandığım versiyona göre şurada bakayım 2.9.4, yani ben 2.25'i kullanacağım. Projeme ekleyeceğim. Burada Options'a tıklıyoruz TIA Portal'a gelip. Manage General Station Description Files'a tıklıyoruz. Burada arama kısmına gelip bu dosyaları çıkardığımız yeri seçiyoruz. Burada hangi adaptör versiyonunu kullanacaksak onu seçip Install'a tıklıyoruz. Tabii ben bunu yüklediğim için bir daha yüklemiyorum. Cancel dedim. Yani eklemeyi buradan yapıyoruz. Sonra Devices and Networks'a gelip zaten PLC'yi projenin başında eklemediyseniz de buradan şu hardware katalogdan ekleyebilirsiniz. Sürükle bırak şeklinde. Burada Other Field Devices kısmına gelip şu hardware katalogdan Profinet IO'nun altında Drives'ın altında da ABB kısmına gelip ABB Fena işte 01 mi 11 mi 21 mi ona göre hangisini istiyorsanız şöyle sürükle bırak şeklinde buraya ekliyorsunuz. Bunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Ben de zaten halihazırda bir tane ekli. Sonra bunun içine girip interface kısmına interface kısmının altına burada sağ tarafta açılan modüllerde hangi telegramları kullanacaksınız? İşte standart telegram mı? PPO Type 3, 4, 6 hangisi ise. 7'yi ACS 350 desteklemiyor bu arada. Ben PPO Type 6'yı seçtim burada. Buradan da işte, o en başta bahsettiğimiz işte Control Word, Status Word bunların hangi adreslerde bize geleceğini seçtiğimiz bunlar bulunuyor. Bunun ilk kısmını yani şu mesela Q adresini 116 yazan yeri değiştirdiğiniz zaman burası da otomatik olarak değişecektir. Bu input'ta okuma yaptığımız adresler. Bunları da elle ayarlayabilirsiniz. Zaten burada range'ini vermiş. 0 ile 1004 arasında bir değer yazabilirsiniz diyor. Bunları bu ayarları buradan yapıyoruz. Tabii şöyle burada da bir ufak bilgi vereyim. Şimdi bizim data out birinci kısmımız yani kontrol word'ümüzün olduğu kısım nedir? QV116 yani buradaki değere göre. Bu bizim kontrol word'ümüz. O 1150 değerini bu QV116'ya göndereceğiz ki bizim sürücümüz o bilgiyi alsın. Tabii bunun yanında parametre okuma için de bu I adresleri yani 68 yazan kısımda
İşte IV68 bizim o data in dediğimiz data in 1 yani PZ'de 1'deki veriyi okuyacağımız kısım. Integer değer olarak okuyoruz bunların hepsini. Tabii bu okuduğumuz değerleri şöyle şuradan göstereyim. Skala etmemiz gerekiyor. Bu skalayı da neye göre edeceğiz? Mesela burada söylemiş. Mesela speed and direction parametresini okuduğunuzda birebir şeklinde bir değer verir. Yani buradan aldığınız değeri direkt olarak okuyabilirsiniz. Mesela frekans değeri için ise öyle değil. İşte o okuduğunuz bir sayı değeri gerçekte 0,1 Hz'e karşılık geliyor. Yani bunu ne yapmanız lazım? İşte 100 okuduysanız 10 Hz'te dönüyor. 1000 okuduysanız 100 Hz'te dönüyor. Tabii 100 hani 1000 olmaz da. Hani 500 okuduysanız işte 50 şeklinde e, gerçek değere dönüştürebiliyorsunuz. Ya buradaki skalaya göre matematiksel işlemlerle piyasa üzerinden yani basitçe değiştirebilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz kendi tercihinize göre. Buradan Telegram eklemesini de yapıyorsunuz. Daha sonra şöyle networkleri buradan seçip direkt PLC üzerine tıklayıp şu Profinet internet Ethernet bağlantısını bu şekilde hepsini ortak bir ağa bağlayarak yapabilirsiniz. Duruma göre elinizde varsa HMI yoksa PC sistem üzerine SCADA uygulaması yapabilirsiniz. Bu şekilde kontrolünü sağlayabilirsiniz. Önemli olan bir diğer kısım bu Field Bus adaptörünün Profinet cihaz isminin bize manuelde verildiği gibi olması. Manuelde 25. parametrede Profinet Name Index açıklamasında ne yazıyor? ABB Drive iki tane sayı indeksi vermiş. Bu indeks bizim yani girdiğimiz parametre sayısı parametre numarası ABB Drive işte girdiğimiz sayı 12 girdiysek 12 şeklinde şu ismi alıyor. Biz de buna göre cihazımızın ismini online access kısmından assign etmemiz gerekiyor. Bunun yanında böyle Devices and Networks'e gelip böyle cihazımızı seçip Ethernet adresinin altında burada Profinet Device Name'i artık o parametreyi ne girdiysek ona göre yazmamız lazım. Ben 12 girmiştim. ABB Drive 12 şeklinde tire 12 şeklinde yazmamız gerekiyor. Bu şekilde bu ayrı da yapmamız lazım. Çünkü Profinet haberleşmede hem IP adresi hem de cihaz ismi özel olması gerekiyor. Şimdi burada girdiğimiz yani eklediğimiz Telegram'da adresleri belirlemiştik. Hem çıkış adresleri hem giriş adresleri. İşte kullandığımız Telegram'a göre Q116'dan başlıyorsa Q116 Word'üne Control Word bilgisini gönderiyoruz. Q118'e speed referansı, Q120'ye torque referansı gibi gibi böyle devam ediyor. Yani bu şekilde yani kullandığımız Telegram'a göre hani kontrol tipine göre değerleri işte basit bir move komutuyla piyasa tarafında basit bir move komutuyla şöyle göstereyim. Mesela işte ne 1150 değeri bu şekilde Q ve 116'ya gönderiyorum. Stop konumunu alıyor. Control Word. Tabi bunun ismini ben verdim. Ee, Silelim.
Tabii en son yükleme yaparken PLC'ye field bus adaptörünü yükleme yapmayacaksınız. Yani zaten burada bir yükleme yani yüklemeyi zaten PLC'ye yapıyor. Öyle söyleyeyim. Bunun yanında şöyle IP adreslerine şu ilk 3 hanesi yani genel zaten bütün cihazların aynı lokal ağda olması gerekiyor. Field bus adaptörünün de ilk 3 IP adresinin ilk 3 hanesi aynı olması gerekiyor. Aynı şekilde HMI'nin da tabii ki de kullanıyorsanız SCADA PC Station'ın da aynı olması gerekiyor. Böyle tabii göreceğimiz HMI ekranını şöyle göstereyim. Bunun dizaynında çok bir şey yok. Basic panel kullandığımız için burada torque set değeri ve hız RPM set değerini böyle field'larla kontrol ediyoruz. Stop butonumuz, start butonumuz. Stop aynı zamanda ready butonu olarak da işlev görüyor. Start butonumuz ve torque modunda çalıştırma butonumuz bulunuyor. Yön değiştirme butonumuz da var bir tane. Burada kendi isteğimize göre o data in dediğimiz parametreleri ayarlayarak işte data in 3'ten başlayıp 3 4 5 6 7 8 şeklinde 6 tane parametreyi işte o IV68'den başlayan işte 68 70 72 74 76 78 şeklinde giden bu parametrelerden okumasını yaptık piyasa tarafında. Bunların işlemesinde yine aynı şekilde control word'e nasıl move'lan değer gönderiyorsak status word'leri de yani parametreleri de IV yani input alanlarından işte input word 68, 70, 72 şeklinde buralardan okumasını yapıyoruz. Okuyacağımız değerleri de yani zaten piyasa programında görünen değerleri de burada field'lara atamasını yapıp gerekli okumaları yapmış oluyoruz burada. HMI programı bu şekilde. Proje hakkında genel bilgiler bu şekilde. Şimdi uygulamaya geçelim. Evet, şöyle cihazları göstereyim. ACS 350 sürücümüz, FNA 11 yani Field Bus adaptörümüz bulunuyor. Şöyle şuradaki LCD 1214 PLC'yi kullandım. Tabii şurada ET2SB bu kullanılmıyor. Şurada sadece router'ı kullanıyoruz. Ethernet kablolarıyla Profinet haberleşmesini sağlamak için. Hepsinden Field Bus'tan HMI'den PLC'den buraya giriş yapıyoruz. Buradan da bilgisayara yükleme için giriş yapıyoruz. Şimdi şöyle önce stop'a basıyorum. Sonra start'a basıyorum. Şu an motordan ses gelmeye başladı. Şöyle içinde göstereyim. Buradan hız değeri gönderiyorum. Motor dönmeye başladı. Burada da hız, akım, gerilim, frekans, tork, güç değerleri gözükmekte. Yönünü değişiyorum. Burada da tekrar yön değiştiriyorum. Şöyle. Piyasada herhangi bir hatam yok. Field Bus ışıklarımızın hepsi alttaki yanıp sönüyor. Diğer ikisi sabit yeşil olarak yanıyor. Buradan hız değerini de kontrol edebiliyoruz. Mesela şöyle bir şey yapalım. İşte gerilim değeri burada 222. Bizim
Gerilim değerimiz parametre olarak neydi? 109. Sürücüye gelelim. Menüye girelim. Parametreden 109'a ulaşalım. Burada kaç yazıyor? İşte 230, 231, 232. Arada 220 yazıyor. 31'e çıkıyor. Düşüyor. Burada da aynı şekilde 20'lere düşüyor. 30'a çıkıyor. Yani orada bir dalgalanma var. Uygulamada bu şekilde çalışıyor. Bir de torque modda çalıştıralım. Şöyle stop'a alıyorum. Torque modunda şu an. %10 değerini gönderelim. Şu an işte rotoru tabi o momenti yakaladıktan sonra şu maksimum hıza çıkacak. Niye? Çünkü ucunda yük yok. Yük olmadığı için de şu an maksimuma çıktı. Tabi bu hızla çok fazla çalıştırmayacağım. Şu şekilde şu değeri bir alayım. Mesela torkun %1'i 8. Zaten skalası 10.000'den başlıyordu. Bu da o rotora momentini dengeleyen bir şekilde dönmesi. Tabii bunu ben biraz arttırdığım zaman ucunda yük olmadığı için motor maksimum hızında dönmeye başlayacak. Bu da bu şekilde oluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.